Birçoklarının içini ürperten bir tabir olan Merkür Retrosu, genellikle bir dizi aksilik ve talihsizliğin sorumlusu olarak görülür. İletişim kopukluklarından teknolojik aksaklıklara kadar bu göksel olayın hayatlarımız üzerinde gizemli bir gücü var gibi görünüyor. Astrolojide Merkür, iletişim, teknoloji, seyahat ve zeka ile ilişkilendirilen gezegendir. Yörüngesinde geriye doğru hareket ediyor gibi göründüğünde, hayatımızın bu alanlarını bozduğuna inanılır. Bu video, Merkür Retrosu'nun büyüleyici dünyasına dalarak, bu göksel olayın hem astrolojik hem de bilimsel bakış açılarını ele alıyor. Astrologlar, Merkür Retrosu'nu iç gözlem, yansıma ve yeniden değerlendirme zamanı olarak görürler. Bu dönem, bireylerin kendi iç dünyalarına dönerek, geçmişte yaşadıkları olayları ve aldıkları kararları yeniden gözden geçirmeleri için bir fırsat sunar. Yeni projelere başlamak veya büyük kararlar almak için uygun bir zaman değil. Çünkü bu dönemde alınan kararlar genellikle beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Daha çok geçmişi gözden geçirmek ve mevcut durumlarla ilgili netlik kazanmak için bir zamandır. Bu süreç, bireylerin geçmiş hatalarından ders alarak gelecekte daha bilinçli adımlar atmalarına yardımcı olabilir. Bu dönemde iletişim, özellikle yanlış anlamalar, gecikmeler ve yanlış yorumlamaların meydana gelme olasılığının daha yüksek olması nedeniyle zorlu olabilir. Bu yüzden mesajların net ve anlaşılır olmasına özen göstermek önemlidir. Bilgisayarların çökmesi, telefonların arızalanması ve seyahat planlarının bozulmasıyla teknolojinin de etkilendiğine inanılıyor. Teknolojik aksaklıklar günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir ve planların aksamasına neden olabilir. Bu önemli verileri yedeklemek ve beklenmedik gecikmelere hazırlıklı olmak için bir zamandır. Bu şekilde olası aksaklıkların etkilerini en aza indirmek mümkün olabilir. Eski çatışmaların yeniden su yüzüne çıkması ve iletişimin gerilmesiyle ilişkiler de test edilebilir. Bu dönemde sabırlı ve anlayışlı olmak, ilişkilerin sağlıklı bir şekilde devam etmesine yardımcı olabilir. Bilimsel açıdan bakıldığında, Merkür Retrosu, Dünya ile Merkür'ün Güneş etrafındaki yörüngelerindeki görelik konumlarının neden olduğu optik bir yanılsamadır. Dünya, yörüngesinde Merkür'ü sollarken, Merkür gökyüzünde yavaşlıyor ve sonra geriye doğru hareket ediyor gibi görünür. Tıpkı sizi geçen bir arabanın geriye doğru gidiyor gibi görünmesi gibi, Merkür de aslında uzaydaki yönünü değiştirmiyor. Artık bu fenomen için bilimsel açıklamayı anlasak da, Merkür Retrosu ile ilişkilendirilen astrolojik yorumlar bugün de devam ediyor. Merkür Retrosu'nun yıkıcı etkileri hakkında sayısız anekdot dolaşmaktadır. İnsanlar genellikle bu dönemde iletişim kopuklukları, teknolojik arızalar ve seyahat gecikmeleri yaşadıklarını bildiriyorlar. Bu anekdotlar eğlenceli ve ilişkilendirilebilir olsa da, bilimsel kanıtlara dayanmadığını belirtmek önemlidir. Korelasyon, nedenselliğe eşit değildir. Ve bu olayların gerçekten Merkür Retrosu nedeniyle mi, yoksa sadece tesadüfi olaylar mı olduğunu kesin olarak söylemek zordur. Bununla birlikte Merkür Retrosu'nun etkisine olan yaygın inanç, bu süre zarfında algılanan aksilik artışına katkıda bulunabilir. Merkür Retrosu genellikle ilişkilerdeki zorluklarla ilişkilendirilir. Yanlış anlamalar daha kolay ortaya çıkabilir ve bu da tartışmalara ve çatışmalara yol açabilir. Bazı astrologlar geçmişimizden insanların Merkür Retrosu sırasında hayatımızda yeniden ortaya çıkabileceğine inanıyor. Bu karşılaşmalar zorlu olsa da büyüme ve iyileşme fırsatları olarak da görülebilirler. Geçmiş ilişkileri düşünmek, geçmiş hatalardan ders çıkarmak ve daha fazla anlayış ve şefkatle ilerlemek için bir zamandır. İlişkilerinizde zorluklar yaşıyorsanız, konuşmalara sabır ve dinleme isteğiyle yaklaşmaya çalışın. Merkür Retrosu'nun etkileri de dahil olmak üzere astrolojik etkilere olan inanç, kişisel yorumlama meselesidir ve bireyler arasında büyük farklılıklar gösterir. Bazı insanlar astrolojik tahminlerin doğruluğuna yemin ederken, diğerleri bunu batıl inançtan başka bir şey olarak görmez. Şüpheciler, astrologlar tarafından yapılan iddialar için hiçbir bilimsel dayanak olmadığını
ve Merkür Retrosu'nun algılanan etkilerinin sadece doğrulama yanlılığının bir sonucu olduğunu savunuyorlar. Öte yandan, inananlar genellikle astrolojiye olan inançlarını desteklemek için kişisel deneyimleri ve anekdot niteliğinde kanıtları öne sürerler. Plasebo etkisinin gücü, tıp ve psikoloji dahil olmak üzere çeşitli alanlarda iyi belgelenmiştir. Herhangi bir gerçek fiziksel veya kimyasal müdahale olmasa bile, inançlarımızın ve beklentilerimizin deneyimlerimiz üzerinde somut bir etkiye sahip olabileceğini göstermektedir. Merkür Retrosu'nun algılanan etkilerinin kısmen plasebo etkisine atfedilebilmesi mümkündür. İnsanlar bu dönemin aksiliklerle ve zorluklarla dolu olacağına inanırlarsa, bilinçsizce bu olayların gerçekleşme olasılığını artıran şekillerde davranabilirler. Merkür Retrosu'nun gözlemlenmesi, gök cisimlerinin hareketlerini yakından izleyen eski uygarlıklara kadar uzanmaktadır. Babil astronomisinde Merkür yazı ve bilgelik tanrısı Nabu ile ilişkilendiriliyordu. Yunanlılar Merkür'ü haberci tanrı Hermes ile ilişkilendirdiler ve gezegeni iletişim, seyahat ve ticaretle ilişkilendirdiler. Eski astrologlar, Merkür Retrosu sırasında gezegenin yörüngesinde geriye doğru hareket ediyor gibi göründüğünü gözlemlediler. Yüzyıllar boyunca Merkür Retrosu'nun yorumu evrim geçirdi. Ancak iletişim, teknoloji ve seyahat ile temel ilişki devam etti. Merkür Retrosu'nun etkileri zorlu olsa da, bu dönemi daha kolay atlatmak için bazı stratejiler uygulayabilirsiniz. Bu dönemde daha kolay ve farkındalıkla ilerlemek için atabileceğiniz pratik adımlar vardır. Planlama ve meditasyon bu süreçte size yardımcı olabilir. İletişim, genellikle Merkür Retrosu'ndan en çok etkilenen alanlardan biri olarak gösterilir. Bu dönemde yanlış anlaşılmalar ve iletişim kopuklukları yaşanabilir. Bu zorlukları hafifletmek için sabırlı olun, kelimelerinizi dikkatlice seçin ve her türlü iletişimi 2 kez kontrol edin. E-postalarınızı ve mesajlarınızı göndermeden önce tekrar gözden geçirin. Teknoloji, etkilenebilecek bir diğer alandır. Bilgisayarlar, telefonlar ve diğer cihazlar bu dönemde arızalanabilir. Kesintileri en aza indirmek için önemli verileri yedekleyin ve beklenmedik gecikmelere hazırlıklı olun. Yedekleme planları oluşturmak bu süreçte size büyük kolaylık sağlayacaktır. İlişkiler de Merkür Retrosu sırasında test edilebilir. Bu dönemde sabırlı ve anlayışlı olmak önemlidir. Bu affetmeyi uygulamak, çözülmemiş sorunları ele almak ve sevgi ve dostluk bağlarını güçlendirmek için bir zamandır. Anlayış ve empati ilişkilerinizi güçlendirebilir. Potansiyel tuzakları anlayarak bu zamana proaktif ve bilinçli bir tavırla yaklaşabilirsiniz. Bu dönemi fırsata çevirmek sizin elinizde. Merkür Retrosu'nu korkulacak bir zaman olarak görmek yerine, onu büyüme ve yansıma için bir fırsat olarak kucaklamayı düşünün. Bu dönem bizi yavaşlamaya, önceliklerimizi yeniden değerlendirmeye ve iç benliğimizle yeniden bağlantı kurmaya davet ediyor. Eski projelere tekrar bakmak, eksik işleri tamamlamak ve mevcut durumlarla ilgili netlik kazanmak için bu zamanı kullanın. Yeni girişimler başlatmak yerine mevcut görevleri tamamlamaya ve becerilerinizi geliştirmeye odaklanın. İlişkilerde bu zamanı sevdiklerinizle açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurmak için kullanın. Çözülmemiş sorunları ele alın, affetmeyi uygulayın ve bağlantılarınızı derinleştirin. Merkür Retrosu'nun etkisiyle ilgili tartışma, bilim ve inanç arasındaki karmaşık ilişkiyi vurguluyor. Bu tartışmalar, insanların hem bilimsel hem de manevi yönlerini anlamaya çalıştıkları bir denge arayışını temsil eder. Bilim, retrograde fenomeni için rasyonel bir açıklama sağlarken, gezegenlerin hareketlerini ve etkilerini matematiksel ve fiziksel yasalarla açıklar. Astroloji ise, hayatlarımız üzerindeki potansiyel etkisini görmek için alternatif bir bakış açısı sunar. Bu bakış açısı, kişisel deneyimlere ve sembolik anlamlara dayanır. Hem astrolojik hem de bilimsel bakış açılarını anlayarak, bu iki farklı perspektifi birleştirerek daha geniş bir anlayışa ulaşabiliriz. Bu dönemde daha fazla farkındalıkla ilerleyebilirsiniz. Meditasyon ve günlük tutma gibi pratiklerle içsel dengeyi bulabilirsiniz. Her aksiliği Merkür Retrosu'na bağlamak yerine,
Bu dönemi kişisel gelişim ve içsel farkındalık için bir fırsat olarak görebilirsiniz. Bunu yavaşlamak, bilinçli bir şekilde iletişim kurmak ve hayatın zorluklarına sabırla yaklaşmak için bir hatırlatıcı olarak kabul edin. Bu şekilde günlük yaşamın stresini daha iyi yönetebilirsiniz. İster göksel bir fenomen, ister psikolojik bir fenomen olarak görün, her iki durumda da bu dönem kendimizi ve çevremizi daha iyi anlamak için bir fırsat sunar. Merkür Retrosu yansıma, yeniden değerlendirme ve büyüme için bir fırsat sunar. Bu süreçte hem içsel hem de dışsal dünyamızla daha derin bir bağlantı kurabiliriz.